Bunu izliyorsanız muhtemelen daha iyi notlar istiyorsunuzdur. Ancak oraya ulaşmak için uykunuzu kaybetmek, sosyal hayatınızı bırakmak veya kafein bağımlısı bir zombiye dönüşmek istemiyorsunuzdur. Bunu tamamen anlıyorum. Şu anda birçok çalışma etkileyicisi aslında telaş kılığına bürünmüş tükenmişlik rutinleri gösteriyor. Yemek yok, uyku yok, 12 saatlik çalışma maratonları ve bu gerçekçi değil. Okulda kesinlikle başarılı olabilir, notlarınızı iyileştirebilir ve yine de dengeli ve rahat bir hayat yaşayabilirsiniz. Bu videonun konusu da bu. İç huzurunuzdan ödün vermeden hem sınıfta hem de evde daha iyi bir öğrenci olmak için yapabileceğiniz tüm küçük ve etkili şeyleri inceleyeceğiz. Öncelikle güzel yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim. Hype puanı veren ve tatlı yorum atan herkesi videoya ekliyoruz. İşte bunlar da o kişilerden bazıları. Öyleyse hadi videoya geçelim. Akademik olarak parlamaya hazırsanız başlayalım. İlk olarak öğretmenlerinize karşı nazik olun. Öğretmenlerin gözdesi olmanız veya sürekli onlara iltifat etmeniz gerektiğini söylemiyorum. Sadece saygılı, nazik ve kibar olun. Sizi seven bir öğretmen, zorlandığınızda size yardımcı olma, sınavlar için ipuçları verme ve hatta küçük not artışları veya ek puan verme olasılığı daha yüksektir. Ancak notların ötesinde sizin ve diğer herkes için daha olumlu bir ortam yaratır. İkincisi, zamanında gelin. Sabahların zor olduğunu ve bazen hayatın zorluklarla dolu olduğunu biliyorum ama geç kaldığınızda öğretmenin günün hedeflerini açıkladığı veya önemli duyurular yaptığı kısmı kaçırırsınız. 5 dakika erken gelmek bile yerleşmenize, eşyalarınızı hazırlamanıza ve derse odaklanarak başlamanıza yardımcı olabilir. Dersteyken gerçekten dikkat edin. Özellikle uzun dersler veya sıkıcı konular sırasında dalıp gitmenin cazip olduğunu biliyorum ama ne kadar çok dinlerseniz sonradan kendinize o kadar az şey öğretmek zorunda kalırsınız. İyi notlar her zaman ne kadar çok dinlediğinizle ilgili değildir. Evde çalışın. Bunlar genellikle derste ne kadar çok şey öğrendiğinizden kaynaklanır. Öğretmen konuşurken net ve yapılandırılmış notlar alın. Her şeyi kelimesi kelimesine kopyalamayın. Ana fikirleri kendi kelimelerinizle özetleyin ve herhangi bir şey hakkında kafanız karışırsa soru sorun. Cidden aptalca görünmekten korkmayın. Her şeyi hemen anlamanız beklenmez. Öğretmenler size yardım etmek ister ve çevrenizdeki insanlar muhtemelen aynı soruları sordular ve sormaya çok gergindiler. Soru sormak zayıflık değil, zeka ve merak belirtisidir. Ayrıca ödevlerinizi yazın. Fiziksel bir planlayıcı, not uygulaması veya yapışkan notlar kullansanız da sadece yazın. Hafızanız ne kadar keskin olursa olsun, sonunda bir teslim tarihini unutacaksınız. Düzenli olmak, daha az panik ve okul hayatınız üzerinde daha fazla kontrol anlamına gelir. Videoyu bölüyorum fakat emeğimin karşılığı kanala abone olup ve hype puanı vermeyi unutmayın. Yeni açtığımız TikTok hesabımızı da takip etmeyi unutmayınız. Gelecekte 30.000 abone olduğumuzda yapılacak çekilişi oradan da duyuracağım. Tamam, şimdi videomuza dönelim canlarım. Şimdi ders çalışma ve işinizin başında kalma zamanı geldiğinde dersten sonra ne yapmanız gerektiğinden bahsedelim. İlk olarak düzenli olun. Temiz bir alan, berrak bir zihin demektir. Masanız veya odanız dağınıksa ertelemeniz daha kolay hale gelir. Bu yüzden başlamadan önce birkaç dakikanızı ayırıp ortalığı toplayın. Ardından dikkat dağıtıcı şeyler. Telefonunuzu uçak moduna alın veya başka bir odada bırakın. Televizyonu kapatın. Çevrenizdeki insanlara çalıştığınızı bildirin ki sizi bölmesinler. Sonraki. Ödev veya proje yaparken gerçek bir çaba gösterin. Cevapları okul notlarınızda veya ders kitaplarınızda aradığınızda beyniniz içerikle etkileşime girmeye zorlanır. Aslında böyle öğrenirsiniz. Bilgiler testleriniz ve sınavlarınızda böyle akılda kalır. Çalışmak için en iyi araçlardan biri bilgi kartlarıdır. Bunları elle yapabilir veya Quizlet veya Anki gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Soruyu veya terimi bir tarafa, cevabı diğer tarafa yazın ve kendinizi sınamaya başlayın. Bilgiyi ezberlemenin ve hatırlama yeteneğinizi test etmenin en etkili yollarından biridir. Küçük başlayın. Belki günde 5 ila 10 kart ve ilerledikçe artırın. Bir diğer hayat kurtarıcı teknik ise Pomodoro yöntemidir. İşte nasıl çalıştığı. 25 veya 30 dakikalık bir zamanlayıcı ayarlayın. Tam odaklanarak çalışın, ardından 5 dakikalık bir mola verin. 4 turdan sonra kendinize 15 ila 30 dakika gibi daha uzun bir mola verin. Bu, beyninizi zinde tutmak için eğitir ve saatlerce aralıksız çalışmanın yol açtığı tükenmişliği önler. Ve lütfen aç karnına çalışmayın. Beyniniz sürekli çalışır, glikoz. Ve aç olduğunuzda konsantre olmanız neredeyse imkansız olacak. Başlamadan önce sağlıklı bir atıştırmalık veya hafif bir yemek yiyin. Çalışırken yanınızda bir içecek bulundurun. Yeşil çay veya küçük bir kahve sizi uyanık tutmaya yardımcı olabilir. Ancak enerji içeceklerini ve bolca şekeri atlayın. Susuz kalmamak da çok önemli. Odaklanmaktan bahsetmişken müzik yardımcı olur. Ancak yalnızca doğru türde. Hafif ritimler, ortam sesleri veya klasik müzik konsantrasyon için harikalar yaratır.
Öte yandan sözlü müzik, özellikle okuyor veya yazıyorsanız, beyninizin çoklu görev yapmasına ve dikkatinizin dağılmasına neden olabilir. Bu yüzden sakin, yumuşak ve enstrümantal tutun. Not alırken veya bir sınav için tekrar yaparken farklı renkli kalemler veya fosforlu kalemler kullanın. Bu sadece estetikle ilgili değil, renk beyninizin bilgileri kategorize etmesine yardımcı olur. Örneğin, tanımlar için bir renk, örnekler için başka bir renk ve önemli gerçekler için başka bir renk kullanabilirsiniz. Bu, notlarınızın daha sonra taranmasını ve hatırlanmasını kolaylaştırır. Bir konuyu çalıştıktan sonra kendi test sorularınızı oluşturmayı deneyin. Bir öğretmen gibi düşünün. Bir sınavda hangi sorular çıkabilir? Bir kompozisyonda neler sorulabilir? Bu soruları cevaplamak öğrendiklerinizi uygulamanıza ve zayıf noktalarınızın nerede olduğunu görmenize yardımcı olur. Ve insanların unuttuğu bir şey var. Kendinize anlayış gösterin. Siz bir robot değilsiniz, siz bir insansınız. Sınıfta herkes bir numara olacak diye bir şey yok ve bu tamamen normal. Önemli olan ilerlemedir, mükemmellik değil. Sürekli denerseniz, ortaya çıkarsanız ve daha iyi alışkanlıklar edinirseniz notlarınız iyileşecektir. Kendinizi daha özgüvenli, daha organize ve daha az stresli hissedeceksiniz. Ayrıca arkadaşlarınız, hobileriniz ve dinlenmek için de enerjiniz kalacak. Bunlar da okul kadar önemli. Bu video size yardımcı olduysa beğenmeyi, abone olma düğmesine basmayı ve daha fazla okul ipucunu, Glow Up rehberlerini ve gerçek hayat tavsiyelerini kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın.